Hiçbir kodlama bilgisine sahip olmadan sadece Cloud kullanarak bir web sitesi yapmayı, bir web sitesini tasarlamayı ve bu siteyi yayına almayı, gerçek canlı bir sunucuda çalıştırmayı nasıl yapabileceksin? Bütün detayları bu videoda anlatacağım. Ne yapacağız biliyor musun? Önce gideceğiz Cloud Design'da bir web site tasarımı yapacağız. Sonra bu tasarımı alacağız, Cloud Code'a göndereceğiz. Cloud Code'da bu tasarımı koda dökeceğiz. Lokalde çalıştıracağız. Nasıl gözüktüğünü, aynısını yapabildiğimizi fark edeceğiz. Sonrasında bu lokalde çalışan tasarımı da gidip hosting'e atıp canlı bir alt domaine kuracağız ve yayına alacağız. Peki bunları yaparken bir adet kod kullanacak mıyız? Bir adet kod kullanırsak ben bu işi bırakırım. Hiçbir adet kod kullanmadan bunu yapacağız. Bunu çok uzatmadan hemen yapmaya başlayalım. Ben bunları yapıyorum da kaç saat vakit harcadım. Bir abone ol, bir like at. Önce tabii ki bir web sitesine sahip olmamız gerekiyor. Bugün bu tasarımda kendi web sitemin tek sayfa yeni bir tasarımını yapacağım Cloud Design'la. Önce bu sitedeki görsellerimi indirdim bu arada, onu da belirteyim. Bu siteyi oluşturmak için de bir prompt hazırladık burada Gemini ile beraber. Bu prompt'u Design'a yapıştırıyorum. Burada tüm genel detaylar var. Burayı birazcık inceleyelim. Web sitenin linkini verdik ancak görsellerimizi de yüklememiz gerekiyor. Şurada folder olarak yükleyelim. Şu indirilen kısmında buranın içerisinde 9 tane görselim vardı. Bu görselleri okuyabilsin. Görsellerle beraber tek sayfa sitemizi yapsın. Design sistem olarak hiçbir şey seçmiyorum. Boş bıraktım. Template olarak da wireframe olacak. Birazcık buradaki prompt'u okumaya başlayalım. Tek sayfalık minimalist bir web sitesi istedik. Bunu yaparken şu kuralları göz önüne alacağız. Web sitemizin linki var. Aynı renk paleti, yine mor renklerini, siyah beyaz ve mor tonlarını kullanacak. Aynı font paletini kullanacak. Sonrasında karanlık ve aydınlık temaya sahip olacağız. Hafif bir bento grid yapısını tamamladığında ne olduğunu gösteririm zaten. Bento grid yapısı aslında kutu yapısı olmasını istedik. İletişim ve buton odaklı bir site olacak. Sayfa yapısı tek sayfa, bunu belirttik. Animasyonlar ve efektler istedik. Bunları dahil olan bir web sitesi tasarlatacağız önce design'la. Sonrasında da bu tasarımı Cloud Code'a atıp canlıya alacağız inşallah. Bakalım bunu oluşturmaya başlasın. Bize belki birkaç tane soru sorabilir, sormaya da bilir, direkt de başlayabilir. Detayları incelesin, sonrasında ne yapacağına bakalım. Evet, şimdi verdiğimiz ilk promptla beraber bize bir tasarım çıkardı. İyi, kötü, müdür, kötüdür. Yani bu ne kardeşim? Burada garip bir, yani hafif pentagrid demiştim ama her yeri bu şekilde kutu yapısıyla yapmış ve çok da iyi değil, çok da iyi değil, çok da kötü aslında. Öncelikle header, footer nerede? Çok fazla prompt vermek istemiyorum çünkü %58'e geldik. Bak, video gidiyor. Video gider yoksa. %58'e geldik. Bunun daha kodlaması var. Bunları da bir yapsın. Ona göre bir tane iyi kötü bir tasarım çıkarsın. Bunu zaten bu videonun esas konusu buradaki tasarımı koda ve gerçek canlıya, yayına nasıl alabiliriz onu anlatmak olacak. O yüzden tasarımı çok da bir önemi yok bu video için. Sen kendi çalışırken, evinde bilgisayarın başında çalışırken tasarımını iyi bir şekilde yap. Her şeyini onayladıktan sonra en son kodlama kısmına geçebiliriz. O yüzden şimdilik bunları da yapsın ve sonrasında kodlama kısmına geçelim. Biraz da beklemeye devam edeceğim. Evet, şimdi tasarımı bitirdi. Az önce belirttiğimiz detaylarla beraber daha iyi bir tasarıma sahip olduk. Burada bir karanlık aydınlık mod seçeneğimiz de var ama gördüğünüz gibi iğrenç çalışıyor. Tabii bunu tekrar bunu söyleyerek, bunları düzeltmesini ileterek düzeltebiliriz. Ancak kod kısmında da bu sorunları giderebiliriz aslında. Ancak şimdilik tasarımı onaylıyoruz, okeyliyoruz. Şöyle bir ufaktan da göz atalım. Linklerde doğru bir şekilde gidiyor mu bakalım. Tabi burada simgelerde eksik kalmış şimdilik. Tabi buradaki promptumuz ve detaylarını çok az verdiğimiz için harika bir tasarım ortaya çıkarmadı. Siz bunu kendiniz daha detaylı bir şekilde çözmeniz gerekiyor. Şimdi bu tasarımı kod kısmına alalım. Bu tasarımı okeyleyelim, onaylayalım ve bunu canlıya nasıl alabileceğimizi, nasıl üretebileceğimize bakalım. Şimdi yeni gelen özelliklerden bir tanesi neydi? Paylaşım kısmında, share kısmında send to kısmı vardı. Burada Cloud Code zaten default standart olarak geliyor. Buradan gönder diyelim ve bunu nasıl yapıyorduk? Direkt buradaki prompt'u kopyalayıp yapıştırabiliyorduk ama bunun %100 olarak çalışmadığını, bazen bazı sıkıntılar verdiğinden bahsetmiştik. O yüzden bunun yerine önce zip ile beraber bunu yapacağız. Zip'i seçiyoruz ve bu zip'i indiriyoruz. Bu zip'in içeriğinde ne var? Bu zip'in içeriğinde buradaki tasarım hakkında bilinmesi gereken her şey var. Bu zip'i indirdik, sonrasındaki ihtiyacımız olan diğer kısımda bu
kod olacak. Buradaki prompt olacak. Bu prompt'u da kopyaladık ve gidelim masa üstünde ben yeni bir web site YouTube adında bir klasör oluşturmuştum. Bu klasörün içerisine az önce indirdiğimiz zip'i çıkartalım. Bu zip halinden gelelim klasör haline. Klasörü ayıkla diyerek klasör haline alalım. Bu klasörü de buradaki web site YouTube klasörünün içerisine atalım. Tamam. Şimdi bu klasörü VS Code içerisinden Cloud ile birlikte açacağız. File dedim, Open Folder dedik. Masa üstüne gittim. Pardon, masa üstüne gittim. Web site YouTube klasörümü açtım. VS Code içerisinde bu klasörü açtık. Sonrasında Cloud kodu açtık. Buradan sağ üstte Cloud kodun simgesini görüyoruz değil mi? Gereksiz olan iki kısmı kapattım. Bak bu sol tarafta az önce indirdiğim klasör burada var. Proje içerisinde hepsi, bütün detaylar var. Bak logo demiş, burada logo belirtilmiş. İsimleri değiştirilmiş, görseller burada. Asetlerin içerisinde. Bunun önemli olan kısmı zaten readme. Ne yaptık? Bu zip'i yükledik Cloud Code'a, VS Code içerisinde. İkinci adım bu prompt'u Cloud Code'a iletmek olacaktı. Bunu da bypass moduna alalım. Bu şekilde prompt'umuzu da yapalım, yazalım. Sonrasında buna bir adet de sohbetimiz de Türkçe olsun bu arada. Burada İngilizce yazdığı için sohbetimiz Türkçe olmalı. Buradaki prompt İngilizce olduğu için, bu dosyaların içeriği de İngilizce olduğu için bunu belirtmezsem ben de İngilizce konuşacak. Bende İngilizce var mı? Çok yok. Az çok var da çok yok. Sende İngilizce var mı? Bilmiyorum. O yüzden benimle buradan Türkçe konuşsun. Bunu gönderelim. Bizim şu an için kullanım kısıtlamamız kaçta? %76. %76'da yaptı yapamadı. 1,5 saat sonra bekleyip tekrar videoya devam edeceğim. O yüzden Allah'ım inşallah diyelim ve kodlamaya başlasın burada. Bizim amacımız şu an ne? Bu kodlama yapısı burada gördüğümüz tasarımın aynısı olmak zorunda. Bunun aynısının çıkmasını istiyoruz burada. Bunu yapsın. Önce lokalde test edeceğiz. Sonrasında da Hostinger ile beraber bir alt domain açarım. Bir alt domaini direkt kurma işleminde göstereceğim. Bunu da SSH yöntemiyle, SSH işte ne diyorsanız o yöntemle göstereceğim. O kısımlara gelmeden bunları anlatmak çok mantıklı olmayacak. Cloud Code burada çalışıyor. Çalışmaya devam etsin. Tamamlandığında geri döneceğiz. Burada tasarıma başlamadan önce birkaç soru soracak. Ne sormuş? Ne ile yapayım diyor. Teknoloji. Şu an için basit bir tasarım yapacağımız için, tek sayfalık basit bir tasarım olacağı için HTML, CSS, JavaScript yeterli. Görselleri nereden kullanayım diyor. Assets'in içerisinde belirttik zaten. Assets'in içerisindekileri kullansın. Üretilen dosyaları nereye koyayım? Bu web site YouTube, web site YT adlı klasörün içerisine, yani buranın içerisine bunları oluştursun. Bunlar çok gereksiz sorular olmuş bu arada ilk soru dışında. Bunları da yapsın. Sonra devam etsin. Başka soru soracak mı bilmiyorum. Soracaksa zaten göstereceğim. Evet, şimdi kodlama kısmı sona erdi. Tasarımı bitirdi. Bunu görmek için tarayıcıda bir canlı ön izlemesini açmasını istedim. Beraber kıyaslayabileceğiz. Ondan önce ne kadar kullanmış ona da bakayım. %87. Güzel. Çok da kod kısmında çok fazla bir şey kullanmadı. Çünkü tek sayfa aslında basit bir tasarım. Şimdi ne yaptığına gelin beraber bakalım. Lokalde oluşturduğu tasarım bu. Peki bizim tasarım neydi? Burasıydı. Bunu bir şuradan yeni sekmede açayım. Böyle yan yana beraber görelim. Burası design'la oluşturduğumuz tasarım. Burası da kodladığımız tasarım. Bak zaten sağdan sola geçtiğimde hiçbir farklılık bile yok. İlk ana sayfa Hero Banner kısmı tamam. Hakkımızda kısmı böyleymiş. Şuraya geldik. Hakkımızda kısmı aynı. Hizmetler kısmına gelelim. Biraz daha şöyle kaydıralım. Bir tık daha kaydıralım. Hizmetler kısmı. Design kısmında buradaki simgeler gözükmüyordu ama tasarımda bunlar da eklenmiş halde geldiler. Bunlar da gayet iyi bir şekilde gözüküyorlar. Bu arada menü çalışıyor, ona da bakayım. Çalışıyor. Hizmetlerimiz aynıydı. Portföye bakalım. Şuradan portföyle. Burasının ikisi de aynı. İletişim kısmına da bakalım. İletişim kısmı da tamamen aynı. Linkler diyorum pardon. Simgeler de doğru bir şekilde gelmiş. Hatta linkleriyle beraber linkleri de doğru bir şekilde gidiyorlar. Çok iyi. Tasarım bu kadardı. Tasarımdan koda kısmı bu kadardı. Design'ın getirdiği bu şehir özelliğindeki Cloud koda gönderme olayı Zip ile beraber tam anlamıyla aynı tasarımı çıkarmamızı sağlıyor. Lokalde bu şekilde gözüküyor. Peki biz bu tasarımı yaptık. Kodlamasını yaptık. Bunu artık canlıya nasıl alacağız? Tabii birçok farklı yol var, yöntem var. Versel olabilir. Onlarla yayına alınabilir. Ancak benim burada bugün göstereceğim kısım Hostinger'le çalıştığım için
Hostinger'e nasıl bunu atacağımız, Hostinger'de bir web sitesi nasıl kuracağımız, yine hiçbir kodlama yapmayacağız. O kısma da hemen geçelim. Bu tasarımı göndermek için cloud.erdinçbulat.com olarak bir alt domain açtım. Buraya bu siteyi kurmak istiyorum. Bunu Hostinger üzerinden nasıl yapabilirim? Bunun için SSH bağlantısı verip direkt Cloud Code'dan Hostinger'e bağlantı kurup hiçbir kodlama yapmadan kendiliğinden yükleyebiliriz. Bunun için de şöyle bir şeyler yapmamız gerekiyor. Şu adımları izleyelim. Tasarım tamam. Şimdi bunu Hostinger'de SSH bağlantısıyla kurmasını istiyoruz. Bunun için bize bir SSH key vermesi lazım. Bu SSH key'i de Hostinger'e bağlayıp istediği bilgileri de verdikten sonra bağlantısını tamamlayacağız. Sonrasında gidip bu siteyi orada kurmasını isteyeceğiz. Şimdi bunu gönderelim. Bugün oluşturduğum başka bir key daha vardı. Bu aynı key'i bana burada belirtti. Bu key'i buradan alıp gidiyorum. Domainin gelişmiş kısmına geliyorum. Burada SSH erişim kısmı var. Burada hemen alt tarafta SSH anahtarları var. Burada yeni bir anahtar ekleyin deyip verdiği key'i buraya yazıyorum ve buna bir isim veriyorum. Bunun ismi de tasarım adını ekledim. Sonrasında benden istediği bilgiler IP bağlantı noktası, bunları veriyorum. Bu bilgileri de Cloud Code'a verdikten sonra hangi domaini kurması gerektiğini söyledim ve bu siteye kurmanı istiyorum dedik ve gönderdim. Tabii ki buraların hepsi kapalı olacak. Bu bilgiler önemli bilgiler. Bunları paylaşamayız. Tabii ki sonrasında sileceğim ancak bunları paylaşmasak daha iyi olacak. Bağlantı başarılı dedi. Şimdi alt alan dizisini bulup siteyi oraya kurmaya gidecek. Sonunda cevabımız geldi. Site canlıya alındı ve doğrulandı. Bildirimi Cloud Code tarafından geldi. Peki doğru mu söylüyor? Gidelim bakalım. cloud.erdinçbulat.com sitesine geldim. Burada bakıyorum ki sitem başarıyla tam bir şekilde kurulmuş. Adım adım diğer tüm sayfalarımızı tüm bölümlerimizi kontrol edelim ki doğru bir şekilde kurulmuş mu? Doğru da bir şekilde kurulmuş. Bunu en baştan en sona nasıl yapılacağımızı bu videoda anlattık. Şöyle bakalım. Bakın bu sekme Cloud Design'da yaptığımız tasarımdı. Bu Cloud Design'da yaptık bunu. Sonrasında bunu ne yaptık? Kodladık. Cloud Code ile beraber kodladık. Burada lokal olarak çalıştırdık. Lokalde de aynısını verdik. Sonrasında yine Cloud Code'u da Hostinger'e bağlayıp bunu canlı bir siteye cloud.erdinçbulat.com'a yükledik, gönderdik ve canlıya aldık. Hepsi de birbirinin aynısı, hiçbir sorun ve sıkıntıya sahip değiller. Bu adımlarla beraber web sitenizi Cloud Design ile beraber tasarlayabilirsiniz. Tasarımı Cloud Code'a gönderip kodlayabilirsiniz. Kodunuzu da Hostinger'e veya başka bir şekilde canlıya alabilirsiniz. Bu videonun detayları bu kadardı. Umarım kolay bir şekilde yapmışızdır bunu. Umarım basit bir şekilde anlatmışımdır en sade haliyle. Zaten bu video ne kadar sürdü bilmiyorum ama bunun 3'te 2'si benim beklememle geçti. Neyse ki tokenlarımız buna izin verdi. Bu videonun konusu bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir, işinize yarar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.